Merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yıl 26 Temmuz 2024'te çıkması beklenen Deadpool 3 ve Deadpool serisinin genelinden konuşacağız. Bu seri Marvel solo filmleri içerisinde Tobey'nin Spider-Man filmlerinden sonra o kadar süper bir film ki Marvel filmlerini izlemeyenlerin bile severek izleyecekleri ve pişman olmayacağı bir film. Fakat bu film o kadar hatalarla dolu bir film ki maalesef MCU filmlerindeki saydığımız mantıksızlıklardan sonra bir de bu Deadpool film serisinde bir tutarsızlık var. Hatırlarsanız ki 2018 yılında Mayıs ayında çıkan Deadpool'un ikinci filmi olan bu seride Deadpool Russell'ın hayatını kurtarmak için kendini feda ediyordu. Ardından filmin başındaki ölen sevgilisiyle bir arada olabilmek için yediği kurşunu içinde bırakan ve güç emici tasmayla kendini öldürmek isteyen Deadpool'un öldüğünü görüyoruz. Ve sevgilisi Vanessa ona şimdi zamanı değil diyordu. Ve buradan sonra Cable zamanda geçmişe giderek onun hayatını kurtarıyordu. Fakat sorun şu ki bize bildiğimiz zamanı ve bildiğimiz Deadpool'u gösterdikleri kişi aslında ne bizim bildiğimiz zamandı ne de bizim bildiğimiz Deadpool'du. Avengers Endgame filmindeki Rhodes ve Banner arasında geçen şu sahneyi bir izleyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bir şey soracağım. Bunu yapabilirsek, geçmişe gidebiliyorsak neden bebek Thanos'u bulmuyoruz? Sonra da Öncelikle bu korkunç bir şey. ama Thanos bu. Ayrıca zaman öyle işlemiyor. Geçmişi değiştirmek geleceği değiştirmez ki. Bak geçmişe gidip Thanos'tan önce taşları alıyoruz. Ve Thanos da taşlara sahip olamıyor. Sorun çözüldü. İşte bu kadar. O iş o şekilde olmuyor. Ama ben öyle duydum. Ne kim bunu kim söyledi? Uzay yolu, Terminator, zaman polisi, zaman Zaman içinde, ötesi. zamanda kıvrılma, zamanın Jacuzzi diğerinde, Express. Jacuzzi Express, Bill ve Ted'in maceraları, yani konusu zamanda yolculuk olan bütün filmler. Zor ölüm. Ne alaka şimdi? Bilmeyen yok. Neden herkes buna inanıyor bilmiyorum ama bu doğru değil. Düşünsenize, eğer geçmişe giderseniz o geçmiş geleceğiniz olur. Eski şimdiki zamanınız da geçmişiniz olur. O da artık yeni geleceğinizle asla değiştirilemez. Kesinlikle. Yani geleceğe dönüşün hepsi saçmalık mıydı? Gördüğünüz gibi aslında bu olayların yaşanması ve asıl zamandaki olayların değişmesi imkansız. Çünkü bu olay olduğu esnada asıl zaman dilimindeki gerçekliği etki etmek yerine alternatif bir gerçeklik ve zaman dilimi oluşuyor. Yani bu zamana kadarki bilim kurgu ve Marvel filmlerindeki geçmişten geleceğe veya gelecekten geçmişe gitme muhabbetlerinden sonra doğan gerçekliği etki etme muhabbetleri tamamen saçmalıktan ibaret. Aslında Deadpool 2'nin sonundaki izlediğimiz sahne hiç yaşanmadı. Biz her ne kadar bu şekilde izlesek bile aslında olan olaylar bu şekilde gerçekleşmedi. Ve aslında bizim filmin sonunda izlediğimiz Deadpool'un dirilme sahnesi Deadpool'un ana evreninden değil yan evrenden doğan bir hikaye. Ve Deadpool ana evrende öldü. Yani normalde olması gereken hikaye bu. Fakat Marvel bu konuyla fazla uğraşmayacağı için ana evrendeki ana karakter olarak gösterecekler. Bir diğer saçmalıksa madem tüm bu Marvel evrenleri birbirine bağlı, neden 3. filmin başlangıç konusu Wade Wilson'ın ikinci el bir araba satıcısı olarak uzun süredir elini eteğini kahramanlık işlerinden çekip emekli olması üzerinden ilerleniyor? Güzel bir başlangıç hikayesi. Fakat mantık çerçevesine oturan bir başlangıç hikayesi değil. Ve TVA'nin gelmesi üzerine emekliliğe kısa bir ara veren Deadpool'un hikayesini izleyeceğiz 3. filmde. Bazılarınız buna o zaman şirketler şimdiki gibi birbirine bağlı değildi, böyle olması normal diyebilir. Fakat şirketler birbirlerine şimdi bağlı. Ve neden 3. filmin konusu 2. filmin sonundan kaldığı yerden Deadpool'un zamanla yolculukla beraber gerçekliğe saygısızlık yapması ve gerçekliğin düzenini bozmasından dolayı TVA tarafından tutuklanmasına devam etmiyor. Yani 2018'deki olaylardan neden devam edilmiyor? Ah Marvel ah! Her ne kadar gerçekçilik ve bilim üzerinden doğru bir şekilde ilerlesen de düzeltmen gereken çok şeyin var. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.